Selam futbol severler. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle dün akşam oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin maç sonu değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bugün Fenerbahçe Galatasaray derbisinin maç sonu değerlendirmesini sizlerle yapacağız. Sizler de görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarak bana destek olabilirsiniz. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Diyelim ve videomuza geçelim. Dün akşam Fenerbahçe'nin sahasında Şükrü Saraçoğlu'nda Kadıköy'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu kompleksinde Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynandı ve Galatasaray deplasmanla geldiği maçı 3-1 kazandı. Galatasaraylıları tebrik edelim 3-1 galip geldikleri için. Fenerbahçelilere de geçmiş olsun 3-1 yenildikleri için. Maça baktığımızda, maçın geneline baktığımızda daha önceki derbilere göre daha keyifli bir maç olduğunu görebiliriz. Fenerbahçe daha önceki son zamanlarda oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbileri biraz kısır, golsüz, çok fazla etkili olmayan, çok fazla atan olmadığı maçlar olarak görüyorduk ama bu dün akşam oynanan maçta ise bunu görmedik. Tam tersi atakların fazla olduğu, iki takımın da gole yüklendiği, iki takımın da atak bulduğu maçlar oldu. Burada ataklarını değerlendiremeyen, ataklarını gole çeviremeyen Fenerbahçe yenilmeyi kabullenmiş oldu. Galatasaray ise bulduğu atakları gole çevirerek galibiyeti buldu arkadaşlar. Fenerbahçe yenilmeyi kabullendi çünkü bulduğu atakları değerlendiremezseniz yenilgiyi kabullenmiş olursunuz. Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıların acilen düzeltilmesi gerekiyor. Galatasaray'da da sıkıntılar vardı. Yavaş yavaş Galatasaray sıkıntılarını çözmeye başladı. Oyuncuları oynamaya başladı. Mesela Sara ilk maçına çıktığında çok iyi oynayamayan bir Sara vardı. Etkisiz bir Sara varken şu anda son 2 maçına ile baktığımızda gerçekten hatta son 3 maçına baktığımızda etkili bir Sara olduğunu görebiliyoruz. Takıma katkılar sağlayan, şut çeken, pas alan, pas atan, yeri geldi çalıma giden, topu saklayabilen bir pozisyonda olduğunu gördük. Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yerine acil bir forvet oyuncusu alınması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe Edin Dzeko ile sezon sonunu tamamlayamaz. Edin Dzeko artık yaşının da yaşlanmasından dolayı artık yaşı da ilerliyor. Bundan mütevellit ağır kalıyor, hantal kalıyor. Topu aldığı zaman sürükleyip ileriye götüremiyor. Topu yanındaki oyuncular, daha genç olan oyuncular, daha hızlı olan oyuncular onlar topu alabiliyorlar. O yüzden en azından ben olsam bundan sonraki maçlara Edin Dzeko ile çıkmak yerine Cenk Tosun'la çıkmayı tercih ederim. Çünkü Cenk Tosun Edin Dzeko'dan çok da kötü oynayacağını zannetmiyorum. En kötü Edin Dzeko kadar oynayabilir diye düşünüyorum. Evet, Galatasaray taraftarını da tebrik etmek gerekiyor. Galatasaray'ı tebrik ettiğim gibi taraftarı da tebrik etmek istiyorum. Yani o kadar çok Fenerbahçe taraftarı arasında seslerini duyurdular. Takımlarına destek olduklarını hem marşlarla hem de bestelerle hem de tezahüratlarıyla gösterdiler. Hani 2500 ya da 2600 kadar bir Galatasaray taraftarı vardı. Yalan olmasın, ya 2500 ya 2600'lü. Bu taraftar o kadar çok Fenerbahçe taraftarı için sesini duyurabilmesi de gerçekten tebrik edilecek bir durumdu. Galatasaray lider geldiği maçtan lider çıktı. Lider girdiği haftayı da lider tamamlamış oldu. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı da 5'e çıkartmış oldu. Tabii ki Beşiktaş da bugün maçını oynayacak. Eğer Beşiktaş da yenilirse aradaki Beşiktaş'a puan farkı da 8 olmuş olacak. Bu da Galatasaray için daha rahatlatıcı bir durum olacak. Daha bir sonraki maçlarına daha rahat çıkmasını sağlayacak. Siz bulduğunuz atakları gole çeviremezseniz, rakibiniz de bulduğu atakları gole çevirirse ister istemez yeniliyorsunuz. Bakıldığında Galatasaray'ın atakları Fenerbahçe'ye göre daha azdı ama Galatasaray bulduğu atakları gole çevirince ister istemez maçı kazanmış oldu. Fenerbahçeliler şundan da şikayetçi. 2 tane taştan gol yedik. Bunlar olmamalıydı diyorlar. Ama oldu. Yani Jose Mourinho sezon sonunu tamamlayacağını pek zannetmiyorum. Eğer böyle giderse, bundan sonraki maçlarda da böyle kötü gitmeye devam ederse tabii ki ister istemez Fenerbahçe taraftarında mırıldanmalar, söylenmeler olacak. Belki de Jose Mourinho Fenerbahçe'den gidecek. Fenerbahçeliler de tek San Maximin'i oynuyor. Fenerbahçe'de Ferdi'nin gitmesi ve yerine Ferdi kapasitesinde, Ferdi kalitesinde bir oyuncu bulunamaması. İsmail'in bir iyi bir kötü o performansı. Maç içerisinde bir bakıyorsun çok süper hareket yapıyor. Çok iyi top kesiyor. Bir bakıyorsun saçma sapan bir hareket yapabiliyor. İsmail biraz dengesiz oyuncu. Nerede ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Bir bakıyorsun efsane müdahaleleri, efsane pozisyona müdahaleleri olabiliyor. Bir bakıyorsun da çok saçma, çok basit hatalar yapabiliyor.
O yüzden İsmail'de ne olacağı belli olmayan bir oyuncu. Fenerbahçe'de Fred oynadığı zaman Fenerbahçe'nin nasıl olduğunu, Fred oynayamadığı zaman Fenerbahçe'nin nasıl olduğunu da derbide gördük. Fred çok etkili oynamadı ama çok da kötü oynamadı. Bana göre çok da kötü oynamadı. Ama Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı maçta Fred, o bildiğimiz Fred değil, etkili Fred değildi. Fenerbahçe'de bir penaltı pozisyonu var. Bütün Galatasaraylılar bu penaltı pozisyonunun penaltı olmadığını, yine Fener'in penaltı joker kartını kullandığını söylüyorlar. Ben penaltı pozisyonuna baktığımda pozisyonun penaltı olduğunu söyleyeceğim. Bence penaltıydı. Hani hakem verdi. Niye verdi demem. Vermeseydi de niye vermedi demezdim. Böyle bir penaltı pozisyonuydu. Çünkü toptan sonra Galatasaraylı futbolcu ister istemez Fenerbahçe'nin ayağına tekme geliyor. O yüzden dolayı da penaltı olduğunda verildi ve verilen penaltı kararını da doğru buluyorum. Galatasaray iyi paslaşmalar yaptı ve ben Galatasaray'da dün akşam Muslera'yı da beğendim. Pek taraftarlar Muslera'yı konuşmadı ama birkaç pozisyonda güzel kurtarışlar yaptı. Belki o kurtarışları yapamasa, o pozisyonlar gol olsa belki maçın gidişatı farklı olabilirdi. Fener 1-0 geriye düştüğünde de, 2-0 geriye düştüğünde de, 3-0 geriye düştüğünde de maçı çevirebilecek belki de pozisyonları buldu. En azından maçı beraberliğe getirebilecek pozisyonları buldu. Ama Fenerbahçe'nin pozisyonları bulması önemli değil. Fenerbahçe bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Fenerbahçe bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince de ister istemez maçı kaybetti. Galatasaray güzel oynamaya başladı. Galatasaray'da bir Osimhen'i beğenmedim arkadaşlar dün akşam. Yani 100 milyonluk dediğimiz oyuncu bu mu dedirtti. Ama Osimhen toparlar, oynar. Çünkü Osimhen kötü bir oyuncu değil. Fenerbahçelilerin morali çok bozuldu. Galatasaraylar aralarındaki puan farkı da 5'e çıktı. Kendi evinde bulduğum pozisyonları da değerlendiremeyince işler kötüye gitti. Yani Fenerbahçe hocasının yaptığı değişikliklerden de Fenerbahçe taraftarları memnun değil. Yani Jose Mourinho'nun ben hep şunu söyledim. Jose Mourinho hep gidişatı, performansı düşüşte olan bir teknik direktördü. Artık Jose Mourinho eski Jose Mourinho değil. Zaten eski Jose Mourinho o Chelsea'de, o Porto'da yaptığı efsane, yaptığı hocalık zamanındaki gibi olsa Fenerbahçe ister istemez Galatasaray'ı kök söktürebilirdi. Ama olmadı. Fenerbahçe'de yani El Nesri oyuna girdi. El Nesri'nin oyuna girmesiyle girmemesi arasında hiçbir fark yoktu. Kendini gösteremeyen ve El Nesri biraz da göbeği salmış, böyle fiziki açıdan da çok net görüntüler vermeyen bir futbolcu. Fiziki yapısı da çok istenilen görüntüde değildi. Biraz götü göbeği salmış derler ya, aynen o konumdaydı. Çünkü ağır kalıyordu El Nesri'de. Yani Edin Dzeko'yu oynatmasının tek sebebi uzun boylu olması. Yani Jose Mourinho'nun Edin Dzeko'yu oynatmasının tek sebebi uzun boylu olması. Kanatlardan geldiğinde açılacak ortalara kafa vurması veya serbest vuruşlarda açılacak ortalara kafa vurması veya kornerlerde rakibine gol atması veya kendi takımının, rakibinin kullandığı kornerlerde ise kendi takımının defansına gelip yardım etmesinden dolayı. Yani tek Edin Dzeko'nun şu anda Fenerbahçe'de oynuyorsa oynamasının tek net sebebi Edin Dzeko'nun boyunun uzun olması, açılacak ortalarda veya kornerlerde etkili olabilecek olmasından dolayı oynatılıyor ama hantal ağır kalıyor. O yüzden Cenk Tosun oynatılabilir miydi? Fenerbahçe taraftarı şunu diyor. Edin Dzeko'yu oynatılmasından taraftarlar da memnun değil. Yani Cenk Tosun artık bizim ikinci forvetimiz, üçüncü değil ikinci forvetimiz olmalı diyor. Ama bence şunu demeleri lazım. Artık Edin Dzeko birinci forvetimiz değil. Cenk Tosun birinci forvetimiz olmalı. Edin Dzeko ikinci forvetimiz olmalı demeleri daha doğru olurdu bence. Hakem için çok da böyle bir şey diyemeyeceğim. Çok da ben maçın gidişatını etkileyecek bir şeyler yaptığını düşünmüyorum. Hakem şunu mu duydu acaba diyorum. Hani Galatasaray'a kart verilmiyor diyordu Fenerbahçeliler. Bunu en çok dile getiren taraftar da Fenerbahçelilerdi. Arkasından Beşiktaşlılar da bu konuda dile getirdi. Ama Fenerliler kadar değil. Fenerler Galatasaray'a sarı kart verilmiyor dedi. Bu kadar çok faul yapan Galatasaray'a neden sarı kart verilmiyor derken dün akşamki maçta patır patır Galatasaray'da sarı kartlar verilmeye başlandı ve dün akşam çok fazla sarı kart aldı. Yani bugüne kadar almadığı belki de sarı kartları Galatasaray dün akşam Fenerbahçe deplasmanında oynadığı derbi maçında almış oldu. Galatasaray'da oyuna girenler de etkinliğini göstermiş oldular. Dün akşam ben Galatasaray'da Yunus'u çok beğendim.
Tebrik ettim kendisini. Helal olsun Yunus. Elinden geleni yaptı. Hatta elinden gelenin fazlasını yaptı. Yeri geldi topu çok iyi sürükledi. Boş alanları çok iyi kullandı. Topu çok iyi sürükledi. Yeri geldi çalım attı, şut çekti, pas aldı, pas verdi. Yani bu oyun milli takımda da ilk 11'de bir sonraki maçta oyun ben de oynamayı hak ediyorum dedi. Yani Galatasaray'da yine ben Muslera'yı beğendim. Muslera çok fazla konuşulmadı dün akşam ama birkaç pozisyonda gerçekten güzel kurtarışlar yapan Muslera tebriki hak ettiğini düşünüyorum. Yani sizler ne düşünüyorsunuz bu derbi maçı ile ilgili? Ben Fenerbahçe'nin daha üstün olduğunu ama goller atamadığını, atak olarak daha az atak yapan Galatasaray'ın bulduğu atakları değerlendirip maçı kazandığını düşünüyorum. Yani maçın genel anlamdaki kısa özeti bu de oluyor. Yani burada iyi oynayan değil, atakları çok yapan değil, golleri maç için golleri atan kazanıyor. Fenerbahçe'de bulduğu pozisyonları değerlendiremez. Galatasaray bulduğu pozisyonları değerlendirirse Galatasaray kazanıyor. Tabii ki bu akşam Beşiktaş maçını da izleyeceklerdir Galatasaraylılar. Beşiktaş yenilirse Fener'le 5, Beşiktaş'a 8 puanlık fark açmış olacak. Bu da daha sonraki Galatasaray'ın daha sonraki maçlara daha moralli, daha böyle biraz daha böyle rahat çıkmasını sağlayacak. Fenerbahçeliler maçtan yenildikten sonra kudurmuş durumdalar, çıldırmış durumdalar, delirmiş durumdalar. İsyan bayrağını açtılar. Galatasaraylılar bir ara Galatasaraylılar isyan bayrağını açtığında Fenerbahçeliler biz kazanacağız, biz yeneceğiz, biz şampiyon olacağız havalarındaydılar. Bu saatten sonra şampiyonluk ihtimallerinde artık biraz zora girdiğini düşünüyorlar. Daha henüz ligin çok başları olmasına rağmen bunu düşünmeye başladılar. Evet arkadaşlar, benim derbi ile ilgili görüş ve düşüncelerim bu şekilde. Sizler ne düşünüyorsunuz? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Penaltı pozisyonu penaltı mıydı sizce? Sizler de yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.